Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile olan swap anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını açıklarken, 2018 Ağustos ayında ilk imzalanan anlaşmanın 3 yıllık süresinin dolmasıyla imzalanan anlaşmada 15 milyar dolar olan swap imkanı yükümlülüğü de aynen korunmuş oldu. Aslında bu anlaşma ile Türkiye'ye yeni para girişi olmayacak. Sadece 15 milyar dolar olan ve vadesi gelen swap yükümlülüğünün süresi 3 yıl uzatılmış oldu. Dolar Türk lirası bu anlaşmanın iyimserliğiyle bir miktar geri çekilirken bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. İlk sonuçlara göre BioNTech aşısının Omikron varyantı için bir kısmının koruma sağladığı haberleri küresel borsalarda sert alımların yaşanmasını sağlarken Borsa İstanbul 100 endeksinde de rekora koşmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi dünü %2,78'lik değer kazancı ile 1981 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmi ise 42,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Borsa İstanbul 100 endeksinde kritik seviye olan 1970 olduğunu ifade etmek isterken bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimine ve yeni rekorlara da koşacağını düşünüyorum. 1970 seviyesinin kırılması halinde ise düşüşlerin gerçekleşebileceğini, dolar Türk lirası kurunda ise bir süredir 13,85 Türk lirası seviyesini kırmaya çalışsa da başarılı olamadığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın da bu seviyede 2 kere müdahale etmesi bu seviyeyi oldukça önemli hale getiriyor. Dün kurda yaşanılan geri çekilmenin devam edip etmeyeceği rakamlarla birlikte de yakından takipteyim. 13,45 Türk lirası seviyesi de önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken bu bölge kırılır ise 13 Türk lirasına kadar düşüşlerin yaşanacağını düşünüyorum. Ancak 13,45 seviyesinin üstünde tutunur ise tekrardan zirveleri zorlayacağını, kurda kısa vadeli geri çekilmeler yaşansa da yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve yıl bitmeden yeni tarihi zirvelerin yaşayacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar, ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi videonun son tarafına bıraktım. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanacak enflasyon ve faiz kararına çevrilmiş durumdayken, Cuma günü açıklanacak olan enflasyon ve 15 Aralık'ta gelecek faiz kararı piyasaların yönünü belirleyeceğini düşünüyorum. Kısa vadede şimdilik piyasalar sakin seyrederken, verilerin de sakin olması dolar endeksinin 96,10 seviyesinin yataylı ile sürdürmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri ise sınırlı yükseliş ile %1,46 seviyesinden işlem görüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri borsaları dün sert bir yükseliş gösterdi ve ilk sonuçlara göre BioNTech aşısının Omikron varyantı için kısmi koruma sağladığı haberleri Amerika Birleşik Devletleri endekslerinde de pozitif iyimserliği artırdı ve endeksler günü pozitif bölgede tamamladı.
Bu iyimserliğin bugün devam edip etmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile Rusya Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri görüşme sonrası Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamada Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da askeri gelirimi artırma durumunda Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdiği ifade edildi. Bu görüşme sonrası jeopolitik risklerin artmasına paralel altın fiyatlarında küçük bir artış yaşanırken ons altındaki görüşümde değişmedi. Her yükselişlerin birer satış fırsatı olmayı sürdürmesi ve küresel bazda güçlü doların egemenliğinde sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 1,5 milyon varil azalması beklenirken son dönemde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyonist gelişmeleri hızlandırırken ülkelerin bu durumdan rahatsız olması Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya gibi ülkelerin gerekirse açıktan petrol satışı yapabileceklerini belirtmesi şimdilik petrol piyasalarında yatıştırmış durumda. Gelecek veriler petrol fiyatlarındaki hareketliliği artırabilecekken akşam saatlerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizlerini yakından takip edeceğim. Borçlanmaya gelecek talep ve hangi faizden gerçekleşeceği de önümüzdeki döneme ilişkin bizlere sinyaller verecek. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi beklentilerin üzerinde 26,8 puan olarak açıklanırken son 2 aydır güven endeksindeki toparlanmanın yaşandığını görüyoruz. Almanya'dan gelen ZEV ekonomik güven endeksi de benzer şekilde beklentilerin üzerinde 29,9 puan olarak açıklanırken Euro bölgesinde 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi ise beklentiler dahilinde %2,2 olarak gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, gelecekte Avrupa Merkez Bankası'nın en önemli politika araçlarından birinin varlık alım programı olacağını söylerken 2022 yılının Mart ayında pandemi acil varlık alım programının sona ermesiyle birlikte bunun önem kazanacağını belirtti. Peter, enflasyonun beklentileri aşabileceği ortamda acil pandemi varlık alım programının ve varlık alımları konusundaki uzun vadeli taahhütlerde bulunmamak, taahhütleri kısa tutmak gerektiğini vurgularken Avrupa Birliği üyesi ülkeler katma değer vergisi kurallarını değiştirerek iklim değişikliğiyle mücadele, halk sağlığı ve dijital dönüşümlerle ilgili mal ve hizmetlerdeki oranların azaltılmasında uzlaşı sağladıklarını açıkladılar. Dün Euro-dolar paritesinde hafif satıcılı hareketler görülürken bu düşüş eğiliminin de devamını bekliyorum. Euro Türk lirasında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası'nın swap imkanı yükümlülüğünü 3 yıl uzatması ile bir miktar geri çekilirken yükseliş eğiliminin de devam ettiğini söyleyebilirim. Avrupa borsaları ise hem Omikron varyantının BioNTech aşısına karşı etkili olmayabileceği beklentileri hem de Avrupa Birliği ülkelerinin KDV indirimlerinin uzlaşması haberleriyle yükselişlerin yaşandığını gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yaşanılan yatay seyir ile birlikte 1765 dolar seviyesinden bulduğu destek ile sınırlı olsa da yükselişin
devam ettiğini söyleyebilirim. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama seviyelerinin kesiştiği yer olarak 1797 dolar seviyesini de kabul etmemiz gerekiyor. Bugün bu seviyeye doğru yükselişleri görebilmemiz mümkün. Bu seviyenin geçilmemesi durumunda ise 1765 dolar seviyelerine doğru geri çekilmelerin yaşanacağını düşünüyorum. Ons altının yönüne karar vermesi açısından bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi büyük önem arz ediyor. Gram altın tarafında ise gram altında 795 Türk Lirası seviyelerinde oluşan zirve sonrasında dün ons altında sınırlı yükselişlerin yaşamamıza rağmen kurdaki geri çekilme ile birlikte 770 Türk Lirası seviyelerinde test edildiğini gördük. Bugün de ons altında sınırlı yükselişleri görebiliriz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın müdahalesi olmadan kurda 13,45 Türk Lirası'nın altında kalıcılık sağlanması durumunda ise geri çekilmelerin devam etmesi beklenilebilir. Gün içerisinde kurdaki olası geri çekilmeler gram altında 770 Türk Lirası seviyelerini gündeme tekrardan getireceğini düşünüyorum. 780 Türk Lirası seviyesinin üzerinde ise 790 Türk Lirası da yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.